Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Yaman. Sinan Yaman ile Gemstone kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bu opalimizi işlemeye çalışacağız. Şöyle bir şey keşfettim arkadaşlar. Bu da bir bıçak bileme taşı. Kumu çok ince, güzel bir taş. Gayet rahat bir şekilde kuvarsı ve opali yiyebiliyor, yani kesebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz taşı güzel bir güzel bir şeye benzetmeye çalışacağız. Tabi şu benim çarktan da biraz yardım alacağız arkadaşlar. Çünkü şu etrafındaki diğer taşı çıkaracağız. Opali meydana çıkaracağız. O taşla arkadaşlar. Bununla da ince işçiliğini yapacağız. Ve en son olarak da 167 numara zımparayla bunu parlatacağız arkadaşlar. Yani bunu size göstermek istedim. Çok ince bir kuma sahip. Hemen hemen bütün hırdavatçılarda mevcut. Bıçak bileme taşı. Ben denedim arkadaşlar. Kuvarsı da gayet rahat bir şekilde kesebiliyor. Bugün de işte bu gördüğünüz opali işlemeye çalışacağız. Arkadaşlar dış katmanını baya bir çıkardık. Opalin güzelliği meydana çıkmaya başladı. Çok güzel mavi dendritli opal. Şimdi arkadaşlar şöyle yanlış anlaşılabilir. Ben bunu yüzük taşı veya kolye ucu gibi bir takı eşyasına çevirmeye çalışmıyorum. Burada bu taşı kesip işleyebiliyor muyuz? Ve parlatabiliyor muyuz? Onu keşfetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bunu kabaşon bir kesim yapacağız bu taşa. Şimdi az önce göstermiş olduğum bu taşla başlayacağım arkadaşlar şu şekilde. İşte gayet rahat bir şekilde taşı yiyebiliyor arkadaşlar. Tabi bu zaman alıyor. Bayağı bir zaman alıyor arkadaşlar. 1-2 saat boyunca elinizde bu şekilde sürterek hem kendinizi yoruyorsunuz. Yani bunu alternatif olarak size gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü bu incelikte bu çarkın başına takılan bu incelikte taş kendi bölgemde bulamadığım için aklıma bu geldi. Gayet de güzel oluyor aslında ama tabi biraz zahmetli. Biz de bu işi zahmetinden dolayı seviyoruz zaten. Bu taşı kabaşon bir şekilde kesip parlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 1-1,5 saattir şu taşla sürtüyorum ve bu hale getirebildim. Daha en az bir 1-1,5 saat daha uğraşmam gerekiyor bu taşı pürüzsüzleştirebilmem için. İnanın artık parmaklarım yoruldu. Taşı tutmaktan, yani şu iki taşı tutup birbirine sürtmekten vallahi parmaklarım yoruldu. Ama oluyor arkadaşlar şu taş. Sertlik derecesinin kaç olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bu taş kuvarsı yediğine göre
galiba bunun sertlik derecesi 8 civarında arkadaşlar. Çünkü kuvars 7-7,5 ve kuvarsı rahat bir şekilde yiyebiliyor. Opal'in ise 5-5,5 sertlik derecesi var arkadaşlar. Bunu gayet rahat bir şekilde yiyebiliyor. Sizlere burada bunu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Bundan eminim. Arkadaşlar bu kadar parlatabildik. Birkaç da çatlak meydana geldi. Şurada gördüğünüz gibi. Aslında taş çok harika bir taş. Tabii biz bu işlerde acama olduğumuz için elimizden gelen budur arkadaşlar. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Videolarımızın devamı gelecek. İzlemeye devam edin. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.